Burçak, gerçekten öyle. Yani üzülmemek elde değil. Burada yayın yapmak, haber yapmak, gazeteci olarak bu bölgede bulunmak inanın kolay değil. Çünkü tanıklık ettiğimiz bazı anlar özellikle çok derinden etkiliyor. Çocuklar, bebekler olunca çok daha tabii zorlanıyoruz. Çekim yaparken, konuşurken, yayın yaparken. Çünkü Orta Doğu gerçekten kan kokuyor. Şimdi İsrail Gazze'de yaptığı katliamları devam ettirirken rotayı Lübnan'a da çevirdi. Lübnan'ın birçok noktasında saldırı düzenliyor, hava saldırıları. Yaklaşık 20 gündür bu bölgedeyim. Şimdi kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu'yla beraber sahadayız. Bulunduğum yer Suriye-Lübnan sınırı, tampon bölge. Masna sınır kapısının çevresi. Şimdi geçtiğimiz günlerde İsrail Masna sınır kapısı çevresini, yani tam bakın sağ taraf şöyle, bu taraf Lübnan kapı, Masna sınır kapısı hemen orası. Orası Lübnan. Geliyorsunuz, burası karşısı Suriye. 30 kilometre ilerimiz Şam. İnsanlar Lübnan'dan, bombalardan, İsrail'in bombalarından kaçmak için Suriye'ye doğru gidiyorlar ve bu Masna sınır kapısını aşanlar işte bu yolu kullanıyorlar ve Suriye'ye doğru kaçıyorlar. Şimdi geçtiğimiz günlerde İsrail işte bu Masna sınır kapısı çevresini hedef aldı. Savaş uçağıyla bir saldırı düzenledi. Görüntüye bakar mısınız? 4 metre derinliğinde bir krater oluştu. Dev çukur oluştu yolda. Şimdi normalde bu yol üzerinden arabayla insanlar geçebiliyorlardı. Artık geçemiyorlar. Bakın ellerinde bavullarla, ellerindeki eşyalarla omuzluyorlar, sırtlıyorlar ve bu çukurun mecburen içine girerek bu şekilde karşı tarafa geçiyorlar. Normalde burada arabalarıyla ilerleyebiliyordu insanlar. Genellikle Şam'a doğru gidiyorlardı. Ama işte geçtiğimiz günlerde İsrail'in yapmış olduğu hava saldırısında bu göç yolu kullanılamaz hale geldi. Görüyorsunuz 4 metre derinliğinde oluşan çukuru, krateri görüyorsunuz. Şimdi tabii hala o göç hareketliliği var. İnsanlar Lübnan'dan. Bakın şimdi bir aile geldi. Görüyorsunuz ellerinde eşyalarla bebekler, çocuklar burada ayrılıyorlar Lübnan'dan. Yasin Kamaloğlu görüntüleri ekrana getiriyor. Şimdi bu göç yolu gerçekten adeta çileye dönmüş durumda. Çünkü arabalarını hemen bu sınır kapısı çevresinde bırakıyorlar veya kullandıkları zaten taksilerle geliyorlar. Daha sonra araçtan iniyorlar. Bakın ellerindeki eşyaları görüyorsunuz. Ellerindeki eşyaları görüyorsunuz. Onlar şimdi bu şekilde karşı tarafa gidiyorlar. Oluşan dev çukur, dev krater, 4 metre derinliğindeki bu çukur işte İsrail'in saldırısından sonra oluştu. Şimdi İsrail yapmış olduğu bu saldırıya gerekçe olarak dedi ki Suriye'den Hizbullah'a giden silahlar vardı. Suriye'den Hizbullah'a giden silahlar vardı. Burada bu yol üzerinde bir tünel vardı. Biz o tüneli imha ettik. Biz o silah geçişini engelledik. Böyle bir gerekçe sundular. Şimdi bir yandan da şu da ihtimaller arasında, Hizbullah'ın üst düzey isimlerinin Suriye'ye kaçmasını engellemek için bu saldırının yine düzenlendiğine dair bir takım iddialar var. Ama şu an görüyoruz ki burada ciddi anlamda insanlar sıkıntı çekiyorlar. Yani işte açılan bu dev çukuru görüyorsunuz. Savaş uçağıyla İsrail saldırı düzenledi ve artık bu yol bakın baştan sona tamamen kullanılamaz halde ve o dev çukuru görüyorsunuz. İşte insanlar bu dev çukurun içinden ellerindeki eşyalarla, omuzladıkları eşyalarla çok zorlu bir şekilde bu çukurun içine girip daha sonra tekrar tırmanışa geliyorlar ve Suriye tarafına geçiyorlar. Hemen karşıda Suriye Kızılaçı'nı görüyoruz. Orada ekipler yardımcı oluyorlar. Yani geçebilenler işte çok zorlu bir şekilde geçiyorlar. Tabii bir yandan yine havada bulunduğumuz yerde Suriye-Lübnan sınırında bu çevrede Masna sınır kapısı çevresinde yine dronlar havada keşif ve gözlem uçuşu yapıyorlar. Gerçekten hep şunu söylüyorduk, Lübnan'da her taraftan her an bir bomba sesi duymak ne yazık ki mümkün. Bakın Beyrut'tan
1 saat, 1,5 saat uzaklıktayım şu an başkent Beyrut'tan. 1,5 saatlik bu yolculuğun ardından buraya ulaştık. Masna sınır kapısı çevresine. İşte burada da İsrail'in saldırılarını görüyoruz, izlerini görüyoruz. Beka'ya gidiyoruz. Beka'da yine bombalanan yerler, yaşanan dram, yaralanan çocuklar, ölen siviller. Bir yandan başkent Beyrut'a bakıyorsunuz. Beyrut merkezi bombalanıyor. Dahiye bölgesi zaten Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi Dahiye zaten artık küçük bir Gazze'ye dönüşmüş durumda. Yani Lübnan, İsrail sınırına bakıyorsunuz, Güney Lübnan'a. Orası zaten artık çok yoğun İsrail saldırılarıyla karşı karşıya. İsrail'in zaten kara operasyonu başladı orada. Bazı noktaları ele geçirdiler. Yine baskınlar düzenliyorlar. Can kayıpları oluyor. Siviller yine hedef alınıyor. Hizbullah ve İsrail askerleri arasında işte çatışmalar devam ediyor. Ama Lübnan'da kuzey, güney, doğu, batı, başkent her tarafta İsrail'in saldırılarının izini görüyoruz ve bu saldırılarda durdurak bilmiyor. Bu arada tabii burada internet ve telefonlarda sıkıntılar olabiliyor. Hattan düştüm. Arkadaşlarım tekrar beni ararlarsa çok sevinirim. Şu an az önce karşıya geçmeye çalışan insanları görüntüledi kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu. Hemen karşısı işte 30 kilometre sonra insanlar buradan Şam'a ulaşacaklar. Resmi bir açıklama da yapıldı dün Lübnan tarafından. 430 bin kişi Suriye'ye geçti. Şu zamana kadar son 2 hafta içinde 430 bin kişi Suriye'ye geçti. Burası Lübnan'ın Suriye'ye açılan 4 kapısından biri. Masna sınır kapısı hemen arkada. İşte Masna sınır kapısından gelenler, geçenler, Lübnan'dan ayrılanlar bu yol üzerinden Suriye'ye geçiyorlar, Şam'a geçiyorlar ama artık son 1 haftadır bu yol tam anlamıyla bir çile yolu oldu. Çünkü insanlar arabalarıyla ilerleyemiyorlar. Yürüyerek buradan geçiyorlar. Çukurun içinden, bu dev kraterin içinden geçmek zorundalar. Ve dolayısıyla çocuklarıyla beraber, işte eşyalarıyla, omuzlarına aldıkları yükleriyle beraber geçmeye çalışıyorlar. Şimdi şunu da belirtelim, 430 bin kişi şu zamana kadar Lübnan'dan Suriye'ye geçti. Hala geçişler devam ediyor. Canlı yayında da ekrana getiriyoruz o göç yolunu. Yasin Kamaloğlu'nun canlı görüntüleriyle. Bir yandan da tabii sadece Suriye değil, başka ülkelere gitmeye çalışanlar var. Özellikle yani havalimanı işliyor biliyorsunuz Lübnan'da. Başkent Beyrut'taki Refik Hariri havalimanı çalışıyor, direniyor adeta. Yine Dahiye bölgesine çok yakın olduğu için havalimanının çevresi de bombalanıyor. Ama yükselen dumanlara rağmen, bombardımana rağmen direniyor Refik Hariri havalimanı. Bir parantez açalım, 2006 yılında yine aynı manzaralar yaşandı. 2006 yılında İsrail Lübnan'da ne yaptıysa yine aslında aynısını yapıyor. 18 yıl sonra tarih tekerrür ediyor aslında. 18 yıl önce de Güney Lübnan bombalandı. Güney Lübnan'a sızdılar. Güney Lübnan'ı işgal etmeye çalıştı İsrail. Yine Hizbullah orada bir direniş gösterdi. Yine Beka tarafı, Suriye-Lübnan sınırı vuruldu. Dahiye defalarca vuruldu. Beyrut'un güneyi Dahiye bölgesi. 2006'da ne oluyorsa yine aynısı oluyor ama dozu daha yüksek, daha fazla. Çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Evet, Hizbullah'tan da hayatını kaybeden çok sayıda mensup var. Hizbullah'ın üst düzey kademesi kalmadı. Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah 27 Eylül'de öldürüldü. Daha sonra Hizbullah'ın başına geçecek, Hizbullah'ı yönetecek isim seçilemedi, belirlenemedi. Hizbullah'ın 1. kademesi tamamen öldü. 2. kademe öldü. Şimdi İsrail 3. kademeye geçti. Yani şimdi Hizbullah'ın içindeki o ana beyin takımı, ana kadro öldürüldü İsrail tarafından. Ama Hizbullah'ın güney cephesinde bütün bu yaşananlara rağmen, bütün bu kilit isimlerin öldürülmesine rağmen bir direniş de var. Yani Hizbullah Güney Lübnan'da aşağıda İsrail'le çatışıyor. İsrail'i püskürtmeye çalışıyor. Ne kadar başarılı oluyor, ne kadar başarılı olacak bu bilinmez. 2006'da şans Hizbullah'tan yanaydı. Hizbullah püskürttü İsrail'i ama bu sefer Hizbullah bunu başarabilecek mi? 18 yıl önce direndiği gibi İsrail
İsrail'e karşı direnebilecek mi? Şimdi 2006 yılında Nasrallah Hizbullah'ın başındaydı. Komuta kademesi Hizbullah'ın başındaydı. Şimdi durum çok farklı ve Hizbullah'ta ciddi bir güç sarsıntısı oldu. Çok ciddi kayıplar verdi Hizbullah. Dolayısıyla İsrail'e ne kadar direniş sergileyecek, gösterecek bunu bilmiyoruz. Ama şu an bildiğimiz bir saha gerçekliği var. Güney Lübnan'da Hizbullah geri durmuş değil. İsrail'e karşı yoğun bir çatışma ve direniş sergiliyor. Ama her iki tarafta da can kayıpları var. Ama İsrail Lübnan'ın güneyinde karadan ilerliyor. İşgal ediyor, saldırı düzenliyor. Sayda, Nebatiye, Sur kentleri hayalet kentlere dönmüş. Binlerce kişi evlerinden çıkmış, terk etmiş. İşte o güneydekiler bu yollardan Suriye'ye geçmeye çalışıyor. Güneydeki Dahiye'den çıkanlar, Beyrut'un güneyi, Dahiye'den çıkanlar yine Suriye'ye gitmeye çalışıyor. Zaten ülkede Lübnan genelinde 1.250.000'den fazla kişi evinden ayrılmak zorunda kaldı. O 1.250.000 kişinin 430.000'i Suriye'ye geçti. Hala geçmeye de devam ediyor. Geri kalanlar Lübnan'ı tamamen yine terk edenler var. Yani Suriye dışında işte Türkiye'ye gidip Türkiye'den uçakla başka Avrupa'ya gidenler var. Bunu belirtelim. Türk vatandaşlarından yine biliyorsunuz tahliye gemisiyle ayrılanlar oldu. Peki geriye kalanlar Lübnan'dalar. Lübnan'da işte güneyden çıkanlar, Beyrut'un güneyinden gelenler, Dahiye'den çıkanlar, onlar Beyrut'un merkezine, kuzeyine doğru geldiler. Ama biliyorsunuz oralarda bombalanıyor. Ve o insanlar, evini terk etmek zorunda kalan insanlar okullara yerleştirildi. Okullar barınma merkezlerine dönüştü. Eğitim hayatı durmuş vaziyette. Lübnan'da çocuklar okula gidemiyor. Okullar barınma merkezlerine dönüştü. Lübnan semalarında İsrail keşif, istihbarat uçuşlarını yapıyor. İnsanları tedirgin ediyor. An be an veri topluyor havadan. İnsanların tepesinde bu İHA'ların uçuşu devam ediyor. Bir yandan işte saldırının ne zaman nereden geleceği biliniyor da İsrail tarafından tabii yapılıyor. Nerede olacağı konusunda tabii insanlar sürekli tedirginlik içinde oluyorlar. Ve tabii bir korku hali her geçen gün daha da artıyor. Ne olacak? Bu iş nereye gidecek? 2006 yılında biliyorsunuz İsrail ile Hizbullah arasındaki savaş 34 gün sürdü. Şimdi kaç gün sürer? İsrail ne kadar ilerler? İsrail'in tam olarak hedefi komple Dahiye'yi mi bitirmek, Güney Lübnan'ı mı kontrol altına almak, bütün Lübnan'ı mı ele geçirmek? Hedefi ne? Hedefi Güney Lübnan başta olmak üzere Güney Lübnan'daki Hizbullah'ı ve Dahiye'yi silmek. Hizbullahsızlaştırmak. Şimdi hedefi bu İsrail'in. Hizbullahsızlaştırma projesini uygulamaya çalışırken siviller ölüyor. Sivillerin göç yolları vuruluyor. Siviller burada çok ciddi sıkıntı çekiyor. İnsanlar okullarda, sınıflarda sığınmış vaziyette. Sınıflara yer yatakları yapıldı, sınıflarda kalıyorlar. Okul hayatı diye bir şey yok. Çocuklar eğitimden artık yani yoksun bir şekilde. Zaten bu ülkede yani ekonomik sıkıntı var, siyasi istikrarsızlık var. Tam anlamıyla ülke bir kaosun içinde. Bir de iç savaş endişesi yaşanıyor biliyorsunuz. Farklı etnik mezhep gruplarının bir arada yaşadığı bir ülke burası Lübnan. Dolayısıyla yani her anlamda sıkıntı çok büyük. Ama şimdi bir yandan işte o göç devam ederken yine bir aile görüyoruz. Arabadan indiler. Masna sınır kapısından geçtiler. Yanlarında çocuklarını görüyorum. Eşyalarını görüyorum. Poşetlere, çantalara koydukları eşyaları sırtladılar. Omuzlarına aldılar. Bakın şimdi Masna sınır kapısından Lübnan'dan çıktılar. Burası tampon bölge. Şimdi Suriye'ye doğru gidecekler. İşte İsrail'in yapmış olduğu saldırıda oluşan o dev çukurun içinden geçerek şu an omzundaki bir beyefendi omzundaki yükle eşyayla o çukurdan geçti ve karşı tarafa ilerliyor şu an. Hemen 30 kilometre sonrası Şam. İşte şu zamana kadar 430.000 kişi Suriye'ye geçti. Sayı bakın artıyor çünkü her gün her an buradan bu geçişleri görmek mümkün. Yine poşetlere koydukları, çantalarına
koydukları eşyalarıyla işte her yaş grubundan insanı görüyoruz. Suriye'ye doğru gidiyorlar. Çünkü Lübnan artık hiç güvenli değil. Elbette Suriye'de güvenli değil ama buradaki birçok kişi Şam'a doğru gidiyor. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi eğer bir araç bulabilirlerse, bir araba bulabilirlerse ki sağ tarafta araç bekleyenleri görüyoruz. Araç bulabilirlerse Şam'a doğru gidecek. Bakın buradaki bekleyenler.